Şimdi öncelikle ipimi şöyle bir kilitliyorum. 1, 2 zincir. Tığımın başına alıyorum. Geri dönüyorum. İlk zincirin içerisinden geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini bir. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bekletiyorum. Tığımın başına alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. Şimdi tığımda 3 ilmeğim var. Bekletiyorum. Bir kez daha yapalım. Hepsini aynı yere çalışıyoruz. Şimdi tığımda 1, 2, 3, 4 ilmeğim var. Hepsini bir çekiyorum, kapatıyorum ve bir kilitleme yapıyorum. Bu kilitlemeyi sayıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi burası önemli. Hangi zincire battığımız, hangi işlemler yaptığımızı dikkatli takip edelim. Tığımın başına alıyorum. 1, 2, 3.'ye. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tığımın başına alıyorum aynı yere. İkili trabzan. İkisini bir, ikisini bir. 1, 2 zincir. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yaprak yaptık. Şöyle bir genişletin buradaki zinciri. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini bir, ikisini bir. 2 tane ikili trabzan yapmış olacağız. 1, 2 zincir. Aynı ilmekteyim. Bir sık iğne. Şöyle kaydırıyorum. 1, 2 zincir. Şimdi aynı yapraktan 2 tane daha yapalım. Sayısını 4'e çıkartalım. 4 yaprak yaptık. Şimdi sık iğne ile en son kapattık. Şöyle katlıyorum. Tam karşıdaki yaprakların arasından tığımı geçiriyorum. İpimle ilmek alıyorum. Bakın ikiye katladım yaprakları. Şöyle topluyorum ilmeklerimi. İkisini bir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 1, 2 zincir ve sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi bu yapacağımız işlemi, yani 4 tane yaprak çalışmıştık. Aynısını burada da yapacağız. Toparlayacağız. 5 zincir çekeceğiz, devam edeceğiz. Ne kadar uzunluğa gelmesini istiyorsanız o sayıda örelim. İsterseniz saç içerisinde uzun yapabilirsiniz. İsterseniz kısa tok olarak kullanabilirsiniz. Hangi aksesuarda değerlendirecekseniz uzunluğunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Sonra da alt tarafınızı toparlayacağımı göstereceğim. Şimdi ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Örerken bakın şu alttakileri düzelttim, üsttekileri düzeltmedim. Yapraklarınız bu şekilde sağa sola kayabilir. Onları şöyle ortalarından düzeltin. Ölçüsünü de görmüş olalım. 10 yaprak için yaklaşık 13 santim. Şimdi altını nasıl toparlayacağız? İğne yardımıyla. Bakın şimdi bu tarafta ben buradan alıyorum. Ve sabitliyorum. Şimdi bunlardan istediğiniz sayıda yoğunluğuna göre çalışabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz, çift renk yapabilir ya da tonlarına göre 3 renk çalışabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüzde ve zevkinize kalmış. Tamamlayalım ve lastik kısmını yapalım. Şimdi yeşil renkli ipimle lastiğimin kenarına bir çerçeve öreceğim. İpimi alıyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar lastiğin etrafından alıp bir sık iğne. Bu ipimi de arada yürütüyorum. 1, 2, 3 zincir.
Bir sık iğne ile kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir. İpimi alıp kilitliyorum. Şimdi lastiğin tüm etrafına aynı işlemlerle döneceğiz. Şöyle lastiğin görünmeyecek kadar dönsek yeterli olacak. Lastiğin esnekliğini kaybettirmeden tüm etrafını dönelim. Eğer elinizde lastiğiniz yoksa evdeki malzemelerle nasıl yapabilirsiniz onu gösterdiğim bir videom var. Ekleyeceğim. Diğer toka tariflerimden de faydalanarak siz de kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi tamamladım. Hatta bu lastik tokayı sadece bu şekilde de kullanmayı tercih edebilirsiniz. Örgü uçlarında da çok hoş duracaktır. Rengarenk örüp kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu tek sırada bırakabilir. İsterseniz birkaç sıra devam ettirebilirsiniz. Zincir sayılarını arttırarak gidebilirsiniz. 3 zincir çektik aralarda. Bir üsttekinde 4 zincir, bir üsttekinde 5 zincir çekerek genişletebilirsiniz. Biraz saç tokasından ilhamla siz de bu tabanı kullanabilirsiniz. Şimdi ben ipimi kesiyorum ve sabitliyorum. Salkımları nasıl monte edeceğimizi göstereceğim. Ve bir projemizin daha sonuna geldik. Peki siz bu salkımları hangi amaçla kullanmak istersiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.